2026 yılında çıkacak büyük strateji oyunlarını inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasındaki oyun Fields of History: The Great War. Adından da anlaşılacağı üzere bu oyun 1. Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Grafikleri ve arayüzü bana biraz Darkest Hour ve Hearts of Iron 3'ü hatırlattı. Geliştiriciler oyunun 3 boyutlu ve gerçekçi bir dünya, tarihsel olaylar, 250'den fazla teknoloji ve 300'ün üzerinde askeri birlik ile ekipman çeşidi içerdiğini söylüyor. Türkçe dil desteği eklenip makul bir fiyatla da çıkarsa şans verilebilir. Güç paşalar ile alternatif bir Osmanlı tarihi oldukça keyifli olabilir. Sıradaki oyunumuz yıllardır çıkmasını beklediğimiz Espiography. Bu oyun klasik bir savaş stratejisinden ziyade Soğuk Savaş dönemindeki istihbarat savaşlarına odaklanıyor. Oyunda bir ordunun başına geçmek yerine doğrudan bir istihbarat teşkilatını yönetiyorsunuz. Üstelik oyun Soğuk Savaş yıllarından 2020 yılına kadar uzanan alternatif bir tarih yazma fırsatı sunuyor. 74 farklı ülke arasından birini seçerek ajan ağları kurabilir, propaganda faaliyetleri yürütebilir, darbelere zemin hazırlayabilir ya da rakip devletlerin iç siyasetini manipüle edebilirsiniz. Enteresan senaryolar çıkabilir. Türkçe dil desteği de mevcut. Umarım 3 yıldır beklememize değer. Sıradaki oyunumuz States of Power. Bağımsız bir geliştirici tarafından yapılan bu oyun ilk bakışta Hearts of Iron 4 çakması bir yapım gibi gözükebilir. Ancak açıkçası grafiklerini oldukça tatlı ve sade buldum. Her oyunun yüksek çözünürlüklü ve aşırı detaylı olması gerekmiyor. Belki de bu oyun sistemi daha zayıf olan ya da Hoi 4'ün DLC'lerine bütçesi yetmeyen oyuncular için iyi bir alternatif olabilir. Açıkçası bir oyun geliştiricisi olarak bu tarz projelerle dalga geçmek yerine destek verilmesinin sektör açısından çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada oyunun demosu da yayınlanmış. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Biraz da antik zamanlara gidelim. Karşınızda Carthage Bellum Punicum. Bilmeyenler için bu oyun M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllar arasında gerçekleşen ve Roma'nın galibiyetiyle sonuçlanan o ünlü Pön Savaşlarına diğer bir adlandırmayla Kartaca Savaşlarını konu alıyor. Roma ordularına defalarca aşağılayıcı yenilgiler tattıran Hannibal'dan onu yenerek Kartaca'yı tarihten silen Scipio Africanus'a kadar birçok tarihi figür bu dönemde karşımıza çıkıyor. Oyun klasik büyük strateji ölçeğini detaylı taktik savaşlarla birleştirmeyi hedefliyor. Geliştiriciler ayrıca yapay zekanın oyuncunun hamlelerine uyum sağlayabildiğini iddia ediyor. Görsel tarafta ise oyun 2 ve 3 boyutlu öğeleri birleştiren sade ama dikkat çekici bir stil kullanıyor. Bana biraz tarih kanallarının mapping videolarını hatırlattı. Düşünsenize bu oyuna mod desteği geldiğini, Mohaç, Otlukbeli ya da Ankara Savaşı gibi meydan muharebelerinin oyuna eklendiğini. Bu ihtimali düşününce oyun şimdiden oldukça potansiyelli gözüküyor. Roma tarihinden devam edelim. Karşınızda Nova Roma. Parçalanmakta olan bir imparatorluktan uzakta yeni Roma şehrini kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bir oyun. Anlayacağınız Büyük Konstantin'in kurduğu Konstantinopolis'e bir gönderme. Şehrinizi geliştirirken su kemerleri ve altyapı sistemleri kurarak kaynakları yönetmeniz, üretim zincirleri oluşturmanız ve büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. İşimiz sadece şehir kurmakla bitmiyor. Tapınaklar inşa ederek tanrıların desteğini kazanmanız, aksi takdirde onların gazabıyla da karşılaşmanız mümkün. Anno 117 Pax Romana'nın tatlı grafikli alternatifi olabilir. Biraz daha fantastik temalara gidelim. Karşınızda Game of Thrones War for Westeros. Bu başyapıt evrenle henüz tanışmadıysanız kitaplarını okumanızı ya da dizisini izlemenizi öneririm. Favori fantastik evrenim olan Game of Thrones bu oyunda Age of Empires tarzı bir oyun temasıyla bizlerle buluşacak. Oyun çıkınca daha net anlarız ama şimdilik grafikler ve oyun içi görseller oldukça güzel gözüküyor. Hocam ben fantastik evrenlerden anlamam. Bana bunun 2. Dünya Savaşlı tanklı uçaklı versiyonunu göster diyorsanız karşınızda Sudden Strike 5. Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan 25 görev ve 300'den fazla oynanabilir birim içeren bir oyun. Birliklerinizi nasıl konumlandırdığınız ve savaşı nasıl yönettiğiniz serinin önceki oyunlarına göre bu oyunda çok daha önemli olacakmış. Süre ve döneme ilgisi olanlara bu oyunu önerebilirim. Benim en çok beklediğim ve en çok heyecanlandığım oyunlar bu şekilde. Bu listeye yakın zamanda Shorts videosunu yaptığımız Gilded Destiny'yi de ekleyebiliriz. Belki sizin ilginizi çeker diye küçüklü büyüklü birkaç tane oyunu da buraya koydum. 12.000 aboneye az kaldı. Kanala abone olursanız bana büyük destek olmuş olursunuz. Yapacağım tarih temalı oyunlardan da sizleri haberdar edeceğim. O halde lafı da fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi
iyi bakın. Hoşçakalın Romalılar.